bu bardak kılıfında kullanacağım kağıdın ölçüsü şu kısmı 3 santim olacak. Şu kısmı 13,5 santim olacak. Yani ince olacak. Bu bardak kılıfı yapacağız bunu. Kağıtlarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra hemen bantlayacağız. Şöyle bunu da alıyorum. Bunu da buraya bu şekilde yapıştırıyorum. Ve kesiyorum. Şöyle. Ve bunları katlama şekli gayet basit. Önce şu fazla streçleri şöyle içeriye katlayalım. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle ortadan ikiye katlıyoruz. Şu vaziyette. Sonra bunu açıyorum. Şu şekilde tekrar ortadan ikiye katlıyorum. Daha sonra açıyorum. Bunu tekrar şöyle ikiye katlıyorum. Sonra diğer yarıyı alıyorum. Yine ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Şu bizim bu arkadaşlar normal katladığımız katlamanın incesi. Bakın şu vaziyette. Şimdi takıyorum. Önce göbeğini yapacağız. Göbeğini yapmak için bunu bu şekilde tutuyorum. Şu vaziyette. Şöyle açıyorum arayı. Aynı takma şeklimiz aynı. Hiç değişmiyor. Şunu şuraya. Bunu da buraya sokuyoruz. Ve şöyle bir L harfi haline getiriyoruz. Önce buraya bir küçük kare yapacağım. Sonra alıyorum bunu. Şu tepeden aşağıya. Şu vaziyette. Şöyle indiriyorum. Şöyle. Ve şöyle. İndirdim. Şimdi arkadaşlar buraların ağzını kapatmam lazım. Şu da arkadaşlar şimdi şunun şöyle ortadan kesilmiş hali. Şöyle. Yani bunun ortadan kesilmiş hali. Bakın ağzını kapatacağım. Ağzını nasıl kapatıyoruz? Şimdi şunu şöyle tutuyorum. Şunu alıyorum. Şuradan içeriye sokuyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Şöyle bakın şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Katlıyorum. Bir daha katlıyorum ve bunu hemen şu ucunu uçurup şuraya yerleştiriyorum. Bunu tutkallayabilirsiniz. Tutkalladığınız zaman daha güzel, daha sağlam olur. Bak, şuraya yerleştirdim. Şöyle. Tamam. Şimdi şu kısım kaldı. Şuna geldi sıra. Bunu da yine şöyle ortadan geçiriyorum. Şunu şöyle katlıyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Döndürüyorum. Bir daha döndürüyorum ve bunun fazlasını da şöyle kesiyorum. Yandan da kesiyorum ve bunu da yine aynı şuraya, şu vaziyette şu araya bakın. Şu araya sokuyorum. Evet. Bakın. Bu şekilde bu göbeğini hazırladık. Şimdi bu göbeğinin dışındaki bölümü yapacağız. Bunun bir üst sırasını yapacağız. Yine aynı şekilde şöyle kağıtları birbirine geçiriyoruz arkadaşlar. Şu vaziyette geçirdim. Önce buraya ben bir zikzak yapacağım. Zigzagı yapmak için bu sefer ne yapıyorum? Buradan yukarıya doğru çıkacağım. Şöyle. Bunu da aynı şekilde yukarıya doğru çıkacağım. Ve şöyle bir zikzak oluşturdum. Şöyle içeriye giriyoruz. Bu tarafa doğru. Alıyorum bir tane daha. Şu şekilde.
Şimdi bu sefer ne yapıyorum? Şuradan şöyle aşağıya iniyorum. Alıyorum bir daha. Onu bu sefer şuradan şöyle şunları atalım. Şuradan aşağıya iniyorum. Bardağın üst kılıfı olacağı için arkadaşlar bunun böyle hantal değil de biraz daha zarif olması lazım. Onun için yarım kanat kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Şu aradan şuradan dışarıya çıkıyorum. Şimdi bunun bağlamam lazım şöyle. Bu durumda ne yapıyoruz? Şunun katını açıyorum. Şunu da açıyorum. Bakın bunu bunun içine böyle getiriyorum. Sonra şunu bu şekilde katlayıp şu tepeden bakın şuradan içeriye sokacağım. Bakın bu şekilde tepeden içeriye sokacağım. Bakın içeriye soktum. Döndürüyorum bakın. Döndürdüm. Görüyor musunuz? Döndürdüm. Ve buraya sıkıştırdıktan sonra bunu şu araya sokacağım. Şu araya. Hemen sokuyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar. Bunu soktuk. Şimdi bunu alıyoruz. Bunu şöyle katlıyoruz bu sefer. Bunu da alıp aynı şu deliğin içine şuraya, bakın şuraya, görüyorsunuzdur. Şuraya giriyoruz. Evet, bakın. Şöyle düz şeritler yapacağım. Bu da bildiğiniz gibi devamlı zigzag yapacağız. Şu arada bakın şurası açık. Önce orayı bir birleştirmem lazım. İğnemi buradan içeriye geçiriyorum. Şöyle aradan geçip bu şekilde bu arayı kapatmamız şart. Arkadaşlar getiriyoruz bunu. Şunun içine koyuyoruz ve bunu bu şekilde dikiyoruz. Bunu birbirine dikmeden önce şu ara bakın açık. Şu aralar. Bu araları birleştirmem lazım. Şöyle yapıyorum. Şunu şuraya sokuyorum. Ve şuradan şunun içinden şöyle çıkartıyorum. Göbeği diktim. Şunları birleştirmeden önce bunun şu kenarlarını kırmam lazım. Şimdi şunu kıracağım. Şunu kıracağım. Şunu kıracağım ve bunu kıracağım. Bu şekilde. Dikeceğim ve ondan sonra diğer işlemleri yapacağız. Ve
dikiyorum. Böyle. Arkadaşlar bu dört tarafı bu şekilde dikeceğiz. Şimdi buraya geçiyorum ve şöyle yakalayıp burayı da aynı şekilde dikiyoruz. Evet. Böyle tutuyorum bunu. Burada böyle böyle bu şekilde ve şöyle şuraya dikiyoruz. Şöyle iç kısımdan geçip buraya sıkıştırıyoruz. Şöyle. Ve sonra aynı şekilde bu sefer bu tarafa dikiyoruz. Şöyle. Buradan giriyorum. Buradan böyle çıkıyorum. Bu şekilde her tarafı dikiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde diktim. Şöyle oldu. Değişik bir şey oldu bu sefer. Yani şu kısımlar böyle sivri, orijinal bir şey oldu. Şimdi bunu şu şekilde birleştiriyorum. İpim burada, birinci sırayı yaptım. İkinci sırayı şu şekilde dikiyorum. Böyle araları açık olacak. Ve buradan şunun içine giriyorum. Şuraya giriyorum. Uç kısımlarını birleştiriyoruz arkadaşlar burada. Şöyle. Bunu şuradan tekrar alttan geçireyim. Şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bunu buraya sokuyoruz. Şöyle giriyoruz. Sonra bunu buradan geçiriyorum. Şöyle. Ve bunu bu sefer şuradan dikiyorum. Şöyle. Şöyle dikiyorum. Tamam mı? Alttan giriyorum. Şöyle. Şu vaziyette buradan tekrar çıkıyorum. Yine bu sefer buraya giriyorum. Buraya giriyorum. Buradan şu alttan iç kısımdan şöyle geçiyorum ve tekrar buraya giriş yapıyorum. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar hepsini dikeceğim. Bakın arkadaşlar, birinci sıra düz dikildi. İkinci sırada böyle kademeli yaptım. Üçüncü sırayı da yine aynı şekilde bu şekilde böyle dikeceğim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde
bardak kılıfım bitti. Bakın şu bardak şöyle koyuyorum. Bu şekilde bardak kılıfını yapmış oldum. Arkadaşlar, bardak kılıfım burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.